ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 17 Mart'ta kaleme alınan ve altında ABD Dışişleri'nin en üst düzey yasama yetkilisi olan Naz Durakoğlu'nun imzası bulunan mektupta Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin çıkarına olacağı not ediliyor. Türkiye, Ekim ayında ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı alımı için talepte bulunmuştu. Türkiye aynı zamanda envanterinde bulunan 80 adet F-16'nın modernizasyonunu da talep ediyor. Biden yönetimi, bugüne kadar olası satışa destek vereceğini çeşitli yollarla belli etmişti. ABD Dışişleri'nin değerlendirme mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu not edilirken Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteğinin ve iki ülke arasındaki savunma bağlarının bölgedeki kötü niyetli nüfuz için önemli bir caydırıcı olduğu vurgulanıyor. Mektupta olası satış için bir zaman çizelgesi veya garanti verilmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikinin ardından ABD tarafından uygulanan yaptırımlarla ve Türkiye'nin F-35 programından atılmasıyla Türkiye'ye ciddi bir bedel ödetildiği kaydediliyor. Yönetim, bununla birlikte, uzun vadeli NATO ittifakı birlik ve kabiliyeti çıkarlarının yanı sıra, ABD'nin Türkiye ile uygun savunma ticareti ilişkileri tarafından desteklenen ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarları olduğuna inanmaktadır. Olası satış, Dışişleri Bakanlığı'nın onaylaması halinde Kongre'den bir bildirime tabi olacaktır. ABD Dışişleri tarafından kaleme alınan mektubun 4 Şubat'ta Demokrat Kongre üyesi Frank Pallone tarafından yazılan mektup mahiyetinde olduğu da Reuters haberinde belirtiliyor. Pallone ve beraberindeki 50'den fazla Kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduklarını açıklamışlardı. ABD'li Kongre üyeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarından dolayı satışa sıcak bakmamaya devam ediyor. Biden yönetimi ise hala satış hakkında bir karar vermiş değil. Kongre üyeleri kendilerine bir bildirim yapılmadan önce satışı inceleyip karşı çıkma hakkına sahipler. Nitekim ABD'li üst düzey senatör Menendez'in yakın tarihte yaptığı şu açıklamayı hatırlamakta fayda var. S-400'de çarpıcı bir geri dönüş olmadıkça yani sistem ülke dışına gönderilmedikçe ve başka şeyler de olmadıkça F-16'ların Türkiye'ye satışı gerçekleşmez. Erdoğan'ın sempati atakları işe yaramayacak. Kongrede silah satışları konusunda komitenin yetkisi var. Türkiye'nin, hem F-35 için harcanan 1,4 milyar ABD dolarlık paranın geri kazanımı hem de Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut F-16 Fighting Falcon savaş uçağı filosunun güçlendirilmesi için F-16 Blok 70 talebi mevcut. Türkiye'nin F-16 Blok 70 talebi, 40 adet yeni savaş uçağı ile eldeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet kit tedarikini içeriyor. Talebin içerisinde, yeni alınacak uçaklar ile mevcut F-16 filosu için mühimmat ve yedek parça tedarikinin de olduğu bilinmekte. F-16 Blok 70 paketinin, Türkiye'ye 6 milyar ABD doları bedele mal olacağı tahmin ediliyor.